Merhaba çocuklar, ben Elif Güvendik. Bugün size kızıma da çok sevdiğim ve sürekli okuduğum bir masalı anlatmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hadi başlayalım mı? Bugünkü masalımız Kibritçi Kız. Uzak, çok uzak bir ülkenin çok soğuk bir kentinde yine kış gelmişti. Senenin son gecesiydi. Kar yağıyordu ve hava çok soğuktu. Bu soğukta küçük bir kız çocuğu yalın ayak yürüyordu. Minik ayakları çok üşümüştü. Eski önlüğünün cebinde bir sürü kibrit vardı. Bir kısmını da elinde tutuyordu. Gün boyu kimse ondan kibrit alamamıştı. Evet, bu kız kibrit satarak para kazanıyordu. Ama bu soğuk günde kimse alışverişe çıkmamıştı. O da hiç kibrit satamamıştı. Karnı açtı, altın sarısı saçları lapa lapa kar yağıyordu saçlarına. Bu soğukta nereye gideceğini ve karnını nasıl doyuracağını düşünüyordu. Bütün evlerin camında rengarenk ışıklar parlıyordu. Öyle ya, yılbaşı gecesi diye düşündü küçük kız. Yürüdü, yürüdü. Bir köşeye gelince ayaklarını kıvırıp oturdu. Çok üşüyordu. Hiç kibrit satamayıp para kazanamadığı için eve de gidemiyordu. Çünkü babası ona kibritleri satamadığı için çok sinirlenecek, belki ona bağıracaktı. Minik elleri soğuktan donuyordu. Zaten gitse pek bir şey fark etmeyecekti ki, çünkü evde soğuktu. Ah, şimdi küçük bir kibritin ne çok faydası olurdu diye düşündü. Demet'ten bir kibrit alıp duvara sürttü. Kibrit yandı. Ilık parmak bir alevdi. Küçük kız kendisini büyük bir demir sobanın önünde oturuyor sandı. Soba alev alev yanıyordu. Küçük kız ayaklarını da ısıtmak isteyince alev söndü. Ellerinde kibrit çöpünün kalıntısıyla kaldı öylece. Bir tane kibrit daha yaktı. Şimdi de çok güzel bir masa kuruluydu. Üzerinde bir sürü yiyecek vardı. Kocaman bir kızarmış kaz masanın üstünde duruyordu. Ama birden kibrit söndü. Bir kibrit daha yaktı. Şimdi de kocaman güzel süslenmiş bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Bir sürü hediyeler vardı ağacın altında ama kibrit yine söndü. Küçük kız bu kibrit daha yaktı. Aydınlığın içinde büyük annesini gördü. Büyük anne, beni de senin yanına alır mısın? Biliyorum, kibrit sönünce sen de kaybolacaksın. Nasıl sıcacık soba, büyük yılbaşı ağacı ve o güzel masa kaybolduysa sen de kaybolacaksın dedi. Bütün kibritlerin hepsini yaktı. Çünkü büyük annesini görmeye devam etmek istiyordu. Kibritler parladı ve gündüz gibi bir aydınlık oldu. Büyük annesi karşısında sanki bir meleği andırıyordu. Büyük annesi ona bu güzel yılbaşı gününde sokakta ne aradığını, soğuktan donacağını söyledi. Kibritçi kızsa büyük annesini üzmemek ve o gittikten sonra işlerinin hiç de iyi olmadığını söylememek için kibritleri satmak için iddiaya girdiğini ve bir dilek tuttuğunu söyledi. Eğer hepsini satarsa arkadaşlarından bir armağan kazanacağını ve ona yeni yılda okulunu bitirmeyi dilediğini anlattı. Büyük annesi kibritçi kıza yardım edeceğini ama gece saat 12'yi göstermeden önce eve gitmesini rica etti. Yeni yıla evde girmelisin. Ailenle gireceğin yeni sene hiç ayrılmayacağınızın bir işareti. Unutma, olur mu diye eklemişti. Fakat bir anda kaybolmuştu tekrar. Kibritçi kız tam bir şey söyleyecektim ki bir baktı karşısından yılbaşı mumları satan orta yaşlı bir beyefendi geliyor. Bakar mısınız? Büyük annemi gördünüz mü? Az önce buradaydı da şimdi göremiyorum. Oysa ki ona mutlu yıllar dileyip onu ne kadar özlediğimi söyleyecektim dedi. Mumları satan kişi kibritçi kızı görünce gülümseyerek cevap verdi. Merak etme küçük kız, o zaten bunu biliyordur demiş. Ayrıca tam ihtiyacım olan şeyi satıyorsun. Herkese mum satıyorum ama kibritlerim bittiğinde yanında hediye veremiyorum. Acaba sende kalan tüm kibritleri satın alabilir miyim dedi. Kibritçi kız kulaklarına inanamamış ve mumları satan kişiye dönüp ne dediniz? Duyamadım. Kulaklarım soğuktan dondu sanırım. Sizi çok zor duyuyorum demiş utanarak. Mumları satan beyefendi gülümseyerek tekrarlamış. Senin elindeki tüm kibritleri almak istiyorum izin verirsen demiş. Kibritçi kız elindeki tüm kibritlerin hepsini toplamış ve hemen vazgeçmeden mum satan beyefendiye verdiği gibi evinin yolunu tutmuş.
Sonra döndüğünde hiç bu kadar güzel bir yılbaşı geçirdiğini hatırlayamamış. Gerçekten ne kadar şanslıymış. Eve döndüğünde ailesiyle beraber güzel bir yemek yiyip şarkılar söyleyerek yeni yıla hep birlikte girmişler. Ve o sene okulunu bitirmiş, yepyeni güzel bir hayata başlamış. Bir varmış, bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan bu yalan, file yuttu bu yılan. Bu da mı yalan? Masal bitti. Hoşça kalın.